Herkese yeniden merhabalar. Bu panelimizin ismi daha kaç kez iklim krizini konuşmamız gerekecek? Herhalde cevabı gerektiği kadar olacak ama çağımızın belki de en önemli konularından olan iklim krizi konusu üzerine sayısız konuşmalar, eylemler, etkinlikler düzenlendiği halde tüm bu kolektif çabanın yanında değişim hala olması gerektiği aksiyonu alamamış durumda. Bu kadar hyped up bir subject'in içerisinde zaten şu anda konuştuğumuz greenwashing gibi meselelerle beraber ciddi bir belki yok sayılma olduğunu gözlemliyoruz. Ve burada katılımcılarımızla beraber herkesin kendi perspektifinden, bakış açısından, deneyimlerinden buraya sağladıkları katkılar, nerelerde takıldıkları, neden, nasıl bu yok sayma olabiliyor ve bununla nasıl baş edebiliriz biraz düşünmeye çalışacağız. Katılımcılarımızı minik minik tanıtmak istiyorum. İnovasyon ve etki girişimciliği alanlarında olan tutkusuyla İmece ekibinden Alper Güven. Hoş geldin Alper. Evet. Fridays for Future ve Dünya Evim ve Yanıyorsa çalışmasıyla iklim krizi konusunu farklı platformlara taşıyan müzisyen Banu Kanıbelli. Hoş geldiniz. 1,5 derece blogunun eş kurucusu, genç çevre ve bilim aktivisti Duru Bayrak. İklim Gazetesi'nin kurucusu, gazeteci Merve Karakaşka. Hoş geldin Merve. Ve küresel sorunlara yenilikçi çözümler geliştiren mekanizmaların desteklenmesi için stratejiler yürütülen Mustafa Özer. Hoş geldin. Yerel markalara destek olmak ve lokal ekonomiye dikkat çekmek için lokal hareket girişimini başlatan Nil Ertürk'le beraberiz. Hepsine çok teşekkür ediyorum bu daveti kabul ettikleri ve aramızda oldukları için. Ve sözü sizlere bırakıyorum. Ben Duru, 18 yaşında bir iklim aktivistiyim. Öncelikle ben de burada diğer değerli katılımcılarla birlikte çok mutluyum. Aslında benim iklim aktivizmi yolculuğum yani yaklaşık 3 yıl önce başladı diyebilirim. Lisenin başlarında kendi kendime böyle araştırmalar yapmamla başladı. Çünkü kesinlikle okullarda yeterli bir iklim eğitimi verilmiyor. Kendiniz araştırmanız gerekiyor. Ve aslında bu araştırmalar sonucunda çok hayati, ciddi bir sorun olduğunu farkına vardım. Ve sonrasında da arkadaşımla birlikte biz ne yapabiliriz diye düşünerek bir blog kurmaya karar verdik. 1,5 dereceyi aslında böyle başlatmış olduk. Yani sonrasında içerikler üreterek hem iklim kriziyle ilgili hem diğer çevre sorunlarıyla ilgili bu farkındalığı yaymaya çalıştık ve şu an aslında birçok kişiye ulaşmış olduk böylece. Sonrasında hani bu yaptığımız farkındalık yayma çabasını biraz daha büyütelim dedik ve aslında diğer iklim aktivistlerine katıldık. Yani eski adıyla Fridays for Future Türkiye, şu anki adı İklim İçin Türkiye oldu. Sonra onunla birlikte iklim grevleri yapmaya başladık aslında, diğer arkadaşlarla birlikte. Ve başka çevre kampanyaları da yürütüyoruz, işte Change.org üzerinden iklim acil durumu ilan edilsin gibi. Yani evet öyle. Ben biraz da sözü Mustafa'ya vereyim. Teşekkürler, çok sağ ol. Kendimden bahsedeyim birazcık. Şöyle ki ben iktisat, daha doğrusu işte ya 16 yaşında, hani dedim ya 18 yaşındaki bir iklim aktivistiyim. Ben 16 yaşında üniversiteye giriyorum. Hani süper zeki olduğum için tamamıyla şans eseri. Ve 16 yaşındaki bir insanın ki 18 yaşındaki bir insanın da bence ne istediğini bilmesi çok kolay değil. Ve işte tam böyle 2008 yıllarında dünyada çeşitli finansal krizlerin yaşandığı o dönemlerde dünyayı anlamak için en azından o zaman benim kafamda ekonomi çalışmak gerekiyordu. Okulunda böyle bir şansı vardı. Hemen değil, sonrasında seçebiliyordum bölümünü. Ve ekonomiyle bakarken aslında çok fazla küresel problemi de yaşadığımızı görmeye başladım ve ben bu işi birazcık daha eşitsizlikler açısından nasıl ele alabilirim derken kendimi bir anda kalkınma iktisatında buldum. Kalkınma iktisatında yüksek lisans yaparken kimse bize aslında iklim krizinden, iklim değişikliğinden, küresel ısınmadan bahsetmiyordu. Bunlar çok hatta hani birazdan da üzerinden değiniz. Küresel ısınma aslında çok iyi bir şey değil mi? Küreselleşme güzel bir şey, ısınma güzel bir şey. Böyle konuşmalar olurken hayatıma bir tane kitap denk geldi. Onu her yerde anlatırım. Büyümenin sınırları. Şimdi ekonomik kalkınma diyoruz, kalkınmada büyümeden bahsediyoruz ve büyümenin sınırları ne demektir? Böyle bir ilk şokumu orada yaşamıştım ve sonrasında da evet eşitsizliklerle başlayan 2010 yılında ve de yerel kalkınmada nasıl
sadece gençlerle ya da dezavantajlı gruplarla değil aslında, girişimlerle birlikte nasıl çalışabiliriz ve çözümün parçası nasıl olabiliriz onu böyle anlamlandırmaya çalıştığımız bir kariyer yolculuğu oldu hayatımda. Ama tabii 2020-2022 yıllarında da inanılmaz derecede değişiklikler oldu artık. Sürdürülebilirlik herkesin gerçekten konuştuğu, yani gerçekten ağzına pelesenk olduğu, iyi ya da kötü bir duruma denk gelmeye başladık. Benim de şöyle bir ufak bir, hani biraz önce ondan bahsediyorduk, bir deneyim olmuştu Twitter'da. Bir ay boyunca, Ocak 2022 boyunca Twitter'da sadece iklim üzerine yazdım. İklim krizi, hani neler oluyor, neler bitiyor. Benim gibi işte her gün bir tane tweet atmaya karar vermiş birkaç tane insan vardı. Yaklaşık 400 kişi bir online grubuz. Ve insanlar işte orada Twitter'da nasıl takipçi yakalayabilirsin, işte hani nasıl girişimcilik hikayeleri var. Alper'in de çok yakın oldu. Hani girişimciler böyle kendi başarılı hikayelerini anlatırken inanılmaz derecede hype olarak böyle follower sayıları 10 kat, 2 kat ne bileyim hani deli gibi artıyor, deli gibi like alıyor. Ben orada böyle iklim kriziyle ilgili yanıyoruz, bitiyoruz, kül alıyoruz falan demeye başlıyorum yani. Hani iklim krizini ne kadar konuşmamız gerekiyor, ne kadar konuşacağız? Böyle giderse çok konuşuruz ama aslında hiçbir şey olmuyor. Çünkü insanlar şeyi görmek istiyorlar. Hani ben orada bunun bana katkısı ne? Bunun bu meselede benim rolüm ne? Bunun bana faydası ne? Ve orada şunu aslında fark ettim. Hani o bir aylık sürekli iklim krizinde bir şey yazmaya başladığımda aslında iklim krizi bir problem değil. Hani biz problemleştiriyoruz ve hep ondan bahsediyoruz ama aslında iklim krizi bir dönem. Biz şu anda bir dönemin içerisindeyiz. Ve bir dönem olurken işte endüstri devrimi, Fransız ihtilali. İnsanlar Fransız ihtilali oluyor demiyor ya da endüstri devrimi oluyor demiyor. Hani elektrikleşmekten bahsediyorlar, makinalardan bahsediyorlar. Yani işin birazcık daha böyle dikeyine iniyorlar. Çünkü dikeyde insanlar kendi hayatlarında somut bir şey görüyorlar. Bizim mahalleye elektrik geldi. Bulgaristan'da milliyetçilik akımıyla birlikte ayrılışmalar başladı. Yani konuşmayı iklim krizine değil de aslında biyoçeşitlilik nedir? Neden şu anda Mart ayında İstanbul'da böyle bir kar krizi varken, kar fırtınası varken kutuplar olması gerekenden 10 derece daha sıcak. Çünkü bunlar bağlantılı şeyler. O yüzden yani iklim krizini istediğimiz kadar konuşalım, hiçbir şey olmaz. Konuşmamız gereken şey aslında işin birazcık daha hani benim için bu ne anlama geliyor, girişimler için ne anlama geliyor, endüstri için, sanat için ne anlama geliyor. Hani bunu konuşmak gerekiyor. Deyip sana paslayayım ben. Ben de Alper'e geri paslıyorum. Teşekkürler Duru, teşekkürler Mustafa. Ya Mustafa güzel bir girizgah yaptı kendisini tanıtarak. Ben de kendimi tanıtıp size aktaracağım, sunuma sonradan giriş yaparız. Alper ben de. Mustafa ile aslında hikayelerimiz örtüşüyor. Uzun bir dönem beraber çok yakın çalıştık. Yakın çalışmaktan da ben kendi adıma söyleyeyim çok keyif aldım birisi. Şu an beraber olmak da çok güzel onunla. Mustafa ile örtüşüyor dedim hikayemiz çünkü ikimiz de ekonomi, akademik arka planından gelen kişileriz. Benim de üniversitedeyken meselem ekonomik kalkınma, politika ekonomisi gibi konulardı. Aslında o alanların içinde olunca biraz böyle bazı ülkeler neden daha refah içinde yaşıyor, diğerlerinin neden büyük problemlerle başa çıkmak zorunda kalıyor. Onlara kafa yoruyor oluyorsunuz. O dönemde de aslında bireysel seviyede hani insanlarla nasıl çözüm üretebilir? Yani sorunlara gerçekten hızlı bir şekilde nasıl anlamlı aksiyonlar alınabilir gibi kafamda soru işaretleri vardı öğrencilik yıllarında. O dönemlerde de sosyal girişimciliği keşfetmiştim. Üniversiteyi ben Kanada'da okudum. Batı ülkelerinde bu sosyal girişimcilik furyası çok daha yüksek sesle ve çok daha köklü bir şekilde ilerliyor. Türkiye'de biraz daha gecikmeli başladı. Türkiye'ye döndüğümde de aslında tam böyle pandeminin başlangıç dönemlerine denk geliyor. O zamanlarda şöyle bir düşüncem vardı. Acaba burada gençlerin özellikle hani problemlere çözüm olmak istiyorum, bir şeylere aksiyon almak istiyorum diyen gençleri girişimciliğe, sosyal girişimciliğe veya etki girişimciliğine yönlendirebilecek böyle bir kuluçka merkezi kurulabilir mi? Hayaliyle aslında o pandemi döneminde bir şeyler yapmaya başlamıştım. Orada da bir parçası olduğum eğitim girişimi Arke Projesi'nin içinde çeşitli girişimcilik programları tasarladım, yürüttüm. Devamında o yolculuk da beni çok keyifli yerlere taşıdı.
Bir noktada ablamla beraber bir girişimimiz oldu. Onun başlattığı bir girişim. Onunla beraber çalışma fırsatı yakaladım. Biraz startup deneyimi sağladım. Sonrasında da yolum İmece ile kesişti. Çok da güzel oldu. Son bir senedir İmece'nin girişimcilik programlarından sorumluydum. Bu hafta itibariyle de iş değiştirdim. Onu da söylemiş olayım. Benim için de böyle yeni oryantasyon, heyecanlı bir dönem aslında. Etki girişimciliği alanında devam ediyorum. Şu anda uluslararası etki girişimlerine yatırım yapan, aynı zamanda girişimcilik destek programları yürüten Village Capital şirketinde çalışıyorum. Sunum şimdi yansıtıldı ama ben istersen sözü sana bırakayım. Nasıl istersen. Sonrasında bir daha döndüğünde sunumla devam ederim. Tamamdır. Merhaba, ben de Nil Ertürk. Bu hani konunun daha çok böyle en suçlanan, en kötü tarafında olan sektöründe, moda sektöründe olan birisiyim. Benim başlangıcım da zaten aynı aslında bir blog sayesinde moda dünyasına girişim o şekilde başladı. Üniversitede sinema okudum ben ama son senemde hani o sektördense aslında bende böyle aileden gelen, böyle herkesin işte anneannem, annem hep evde kendi kıyafetlerini diken, benim kıyafetlerimin de dikildiği böyle özel günlerde bir aile geçmişinden geliyor olduğum için muhtemelen moda çok ilgimi çekiyordu ve hani bu alanda acaba çalışabilir miyim, neler yapabilirim derken bir blog açtım. Ve o blog yıllar içinde, yani o zaman da tam stil bloglarının yükselişe geçtiği, işte o yüzden de Türkiye'deki ilk moda bloglarından birini yazdığım için hani benim de popülerleştiğim bir dönem oldu. Daha sonra hani çeşitli firmalarda çalışıp kendi mağazamı hayata geçirdim ailemle birlikte. Yine küçük bir aile şirketi olarak 7 yıldır devam ediyoruz. Karaköy'de Bey mağazası olarak. Bu süreç içerisinde de açıkçası bende de hani bir yandan tabii işin influencerlık kısmı, yani bloggerlık influencerlığa dönüştü. Benim anlatma sebebim, yani blog açma sebebim her zaman dediğim gibi o aile kültürümde de olan işte moda aslında kendimizi ifade etme şeklidir ama hani hiçbir zaman ilk başlarda en azından daha, yani çok da geçmedi ama 10-12 sene önce gerçekten şu anda olduğu kadar satın alma odaklı, herkesin sürekli kıyafet değiştirip yeni bir şey giymesi gerektiği bir sistemde moda yoktu. Bu tamamen gerçekten hızlı modanın ve sosyal medya ile birlikte herkesin birbirini böyle artık teşvik ede ve daha da işte bu işçiliğin daha ucuz alanlara kayıp, daha ucuz ülkelere kayıp oralardaki işte işçilerin sömürüldüğü hale getirildiği bir sisteme döndü ve bu sistemin içerisinde gerçekten böyle ne olduğunu anlayamadan bunun içinde buluverdik kendimizi. O yüzden de benim için de işte 2 sene önce bunun işte farkına varıp o huzursuzluğun içinde ben neye dahilim, neden böyle bir şeyi destekliyorum, sistemi destekliyorum deyip okumaya, araştırmaya başladığımda bunlarla ilgili aslında tekstil sektörünün, hızlı modanın ne kadar zarar veren, dünyayı etkileyen, kirleten etkileri olduğunu gördükçe hani benim içimde de o artan, kabaran ve buna bir ses çıkarmam lazım ve etkimi bunu hani olmaması gerektiğine ya da nasıl daha doğru kullanabiliriz? Yani moda neydi, neye dönüştü? Çünkü birazcık artık o kadar unuttuk ki zannediyoruz ki moda her zaman böyleydi ve böyle olabilir, başka türlü olamaz. O yüzden onun konuşulması bile yani şu an modayı direkt şu an evet gerçekten çok kötü bir durumda ve çok zarar veren bir halde ama öyle olmak zorunda değil. Yani bir yandan evet dünyada bulunan her insan giyinmek zorunda, bu bir ihtiyaç ama bu kadar çok giyinme ihtiyaç yok. Yani bizim hepimizin anneannelerimiz, dedelerimiz belki şu kadarcık bir dolapta hayatlarını geçirdiler. Hani sürekli olarak aynı şeyleri giydiler. Biz hala, yani en azından ben hala annemin, anneannemin kıyafetlerini giyebiliyorsam bu kadar çok şeye ihtiyacımız yok ve bunu biraz anlatmaya çalışıyorum. Ve yerelde aslında Türkiye'de zaten üretim, zanaatkarlık çok fazla yer alan, var olan, kültürümüzde olan bir şey ve yine maalesef unutmaya başladığımız ama aslında bunları tekrar hatırlayıp, tekrar o bizim kültürümüzde var olan yeniden kullanmak, işte bir şeyleri değerlendirmek, kullandığımız her şeyi işte çöpe atmayıp ondan başka bir şeye dönüştürmek gibi şeyleri uygulayan pek çok tasarımcı var ve bu tasarımcılar işte o büyük firmaların arasında kayboluyorlar, sesleri duyulamıyor.
Ve bu şekilde etki sahibi olan insanlar aslında onlara daha fazla destek vererek, onların daha fazla duyulmasını sağlayarak bir şeyler değiştirebilir diye düşündüğümden ötürü işte 2 sene önce Lokal Hareket platformunu başlattım ve bütün işte lokal, yerel üretim yapan, bu sürdürülebilir bakış açısıyla işte etik üretim, etik anlayışlı üretim yapan, bu tarz materyaller kullanan markaları bir araya getirip hani onlardan bahsetmeye başladım ve bu tekrar yine onun kendi mağazasına da dönüştü. Hani mağazacılık artık hani benim için çok bildiğim uzmanlık haline gelen bir şey olduğu için onları böyle bir alanda toplayıp tek bir yerde toplayıp yine insanlara, çünkü fark ettim ki bu ürünleri nerede bulabileceklerini bilmiyorlar, bu markaları tanımıyorlar, nasıl ulaşabileceklerini bilmiyorlar ve keşke hani olabilse ve bu tarz böyle hani her şehrin kendi lokal hareket mağazası olsa, yani adı başka bir şey olsun ama hani bir sürü keşke böyle girişimler olsa ve her şehrin oranın oraya ait markaları bir araya gelip mağazalar kurabilse ve o şehrin insanları da gidip oradan yerel alışveriş yapabilse. Bu aslında pek çok şeyi yani bahsettiğimiz, konuştuğumuz işte karbon ayak izi olsun, bakış açıları olsun, sürdürülebilirlik olsun, hepsini yavaş yavaş tamir etmeye başlayabilecek bir bakış açısı ama işte bunu daha önceden de konuştuk. Bu bir bakış açısı işte. Öncelikle biraz zihinde bu konuları konuşmak gerekiyor, böyle bir anlayabilmek gerekiyor. Çok kapılıp gittik çünkü sosyal medyanın yarattığı bu hızlı tüketim, hızlı düşünceleri bile çok hızlı hızlı değiştiriyoruz. Yani bu konuları evet çok uzun süredir konuşan insanlar var ama hala tam olarak ne olduğu işte anlaşılmamış durumda. Onu böyle hala biliyoruz. İşte biraz önce kuliste de konuştuğumuz gibi işte küresel ısınma deyince hani gayet olumlu iki kelime, Mustafa'nın da bahsettiği gibi işte kar yağıyor ne ısınması falan gibi bir hani aslında toplumda hala bu şekilde biliniyor. Bunun birazcık herkesin kendi alanında daha fazla konuşuyor ve çözüm yolları getiriyor olması lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederek Banu Hanım'a sözü getiriyorum. Teşekkürler. Merhaba herkese. Ben Banu. Kendimi bazen psikolog, bazen müzisyen olarak tanıtırım. Bazen ikisini birlikte harmanladığım çalışmalarda öyle yaparım. Yani birlikte tanıtırım. Sanıyorum bugün ben buraya bu başka dünya yok değil ama dünya evimde yanıyorsa şarkısıyla birlikte geldim. Ve gençlerle birlikte yaptığım bu evet çalışmayı da temsilen buradayım. Çok teşekkürler. Hemen onunla ilgili olan sayfayı açayım ve sadece 2 sayfasını göstereyim bu sunumda. Şimdi burada bir şarkı var. Bu şarkı 2019'da başlayan Gençlik İklim Hareketi'nin Türkiye'deki yüzü olarak ifade edebileceğimiz Fridays for Turkey'nin, Fridays for Future Turkey'nin gençlerinin o dönemde çeşitli mecralarda kullandıkları sloganlar, paylaştıkları mesajlardan tarayarak sözlerini bir araya getirdiğim ve oluşturduğum bir şarkı sözü üzerine yaptığım müzik ve tekrar sonra gençlerin seslendirdiği bir şarkı olarak düşünün bu şarkıyı. 2019'daki o büyük Abbas Ağa'da değil, Moda'daki greve eşlik etsin ilk defa onlarla birlikte söylensin niyetiyle yetiştirdiğim bir parça olmuştu. Ve ilk defa orada hakikaten canlı olarak söylemiştik. Sonra işte stüdyo kayıt vesaire burada gördüğümüz birazdan 1 dakikasını size dinleteceğim. Kayıtlardan sonra tam pandeminin öncesinde, pandemi patlamadan 1 ay önce bu şarkı yayınlandı. 2 dilde yayınlandı. Hem Dünya Evimde Yanıyorsa hem de Earth is my home, it's calling. Evet, 1 dakikasını paylaşmak, o ruhunu, şarkının da kendisini size anlatmasını istiyorum. Onun için şu 1 dakikayı birlikte dinleyelim, sonra ben de konuşmamı tamamlıyor olacağım. Şimdi play'e basmak için. Seçenekleriniz var, hala geç değil. Temiz enerji kullanın, üstelik bu adil. Güneş, rüzgar, deniz ve ağaçlar. Henüz vakit varken harekete geçin. Kahramanı bekleme, pelerini yok. Kasları, asası, kanatları yok. Yanındaki çocuk doğruyu söylüyor. Konuşuyor, direniyor, isyan ediyor. Tüket, katlet, nereye kadar? Bu döner sana bana, canımız yanar. Gösteriyor size, bilin bir izin verin. Dinleyin, düşünün, dönüşün değişir. Yangın büyük, kop küçük değil.
adi bir sinek kuşu, ismi kolibri. Yaşıl bir yukarı kanat çırpıyor, damlalarla su taşıyor. Durup seyredene sorana yanıtı, elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Dünya evrim ve yanıyorsa gördüğümü de söylüyorum. Evet, bu bir dakikasıydı. Tabii sosyal medya ortamlarında, dijital müzik dinleme platformlarının hepsinde var bu parça. Evet, 2019'da gençlerin bu hareketinin çok dönüştürücü olduğunu hepimiz artık yaşamaya ve tanık olmaya başlamıştık ve söylemleri çok çok önemliydi. Bu şarkının da niyeti tahmin edebileceğiniz gibi onların o mesajlarını müzik aracılığıyla daha fazla kitlelere duyurmayı hedefliyordu. Çünkü ben kişisel olarak çok fazla inanıyorum ve bunun üzerine çok da severek düşünüyorum. Müzik nasıl etki ediyor? Müzik nasıl alan açıyor? Ve o açtığı alanda o sözler, o müziğin içindeki dinamiklerle nasıl canlanıyor? Ve mış gibi hissettiriyor. Yani bütün beyin ve bütün organizma olarak nasıl etkileniyoruz? Kucaklıyor o alan içinde ve yükseltiyor o alan içinde. Dolayısıyla bu şarkının içindeki sözlerin dinleyene sadece zihnine değil, yüreğine de ulaşmasını, aynı anda bunu yapabilmesini düşleyerek, hedefleyerek bu şarkı oldu. Ve 2019'dan beri kendi seyrinde artık bir noktadan sonra, şarkı çıktıktan sonra hiç bilemezsiniz nerelere gider, hangi limanlarda, kimlerle buluşur. Umuyorum o buluşmaları gerçekleştiriyor. Bir sonraki sayfaya da geçerek sıradaki arkadaşıma şeyi vereyim, mikrofonu vereyim. Bu şarkının içinde bir Afrika masalından alıntı vardır. Bir sinek kuşun hikayesi vardır. Sinek kuşu, Afrika masalının özgün versiyonunda da olduğu gibi ormandaki bir yangını söndürmeye çalışmaktadır. Küçücük cüssesiyle, o küçük su damlalarıyla hiç bakmadan yangının cüssesine bir aşağı bir yukarı su damlalarını alır ve gider ormandaki yangının üstünden aşağı bırakır. Bu imge ve bu slogan Selin Gören'in pankartında ben bir sinek kuşuyum olarak rastlamışızdır, biliyoruzdur Gençlik Hareketi'nde. Oradan da zaten şarkıdaki yerini bulmuştu. Ormandaki bütün hayvanlar şaşırmaktadır. Sen bu küçücük halinle nasıl bir yangının üstüne gidebiliyorsun, böyle bir şey mümkün bile değil derken sinek kuşu bir taraftan yapmaya devam eder işini ve bir taraftan da onlara cevap verir. Ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Şimdi konumuz daha ne kadar bunu anlatacağız? Ben duyuyorum ki daha çok anlatacağız. Yani sana da katılıyorum Mustafa. Ama bir taraftan da anlatacak çok şey var. Bir şekilde hani bizzat eylemde olmanın yanında hala da anlatmaya devam ediyor olacağız. Çünkü yani çok yakın, bu sinek kuşunun ormandaki hayvanları oranıyla dünya üzerine ölçeklendirirsek onu 8 milyar insanın içinde iklim kriziyle yüzleşen, karşılaşan ve o konuda çalışmakta olan insan sayısının oranı da aslında bu masaldakinden çok farklı değil. Ve ben burada bu konuşmada yani ki katkım şu olabilir diye düşünüyorum. Tam da bulunduğum yerden biraz sosyal bilimler okumuş bir insan olarak ama bunu müzikle mümkün olduğunca paylaşım dili olarak kullanmaya çalışarak ne oluyor ne bitiyor da içimizde, dünyamızda, iç dünyamızda biz hala görmezden gelebiliyoruz. Bu kadar büyük bir sorun yani. Ormandaki yangın değil, uzağımızda ama bir yangın var. Ama yine içimizdeki o dünya bir şekilde izin vermiyor, reddediyor, işte başımızı kuma gömüyoruz vesaire. Neler oluyor iç dünyamızda? Hem bizim yani bütün olarak 8 milyar adına dünyamızda hem de o küçük sinek kuşunun dünyası neler oluyor bitiyor. Bunlara yeri geldiğinde tekrar dönmek üzere hem slaytı kapatıyorum hem de konuyu yanındaki arkadaşıma devrediyorum. Çok güzel bir geçiş oldu. Çok teşekkür ederim öncelikle bu davet için, bu güzel ortam için ve etkinliği bu şekilde hibrit yapabilme imkanı için de. Bu kişisel olarak benim için çok önemli. Londra'da yaşayan biri olarak çok büyük bir zorluk aslında. Karbon ayak izinizi uçak uçuşlara rağmen düşürmeye çalışmak ama bence artık çok da rahat olmamalıyız. Belirli zorlukları, belirli teknolojik yeniliklerle aşmak zorundayız. Böyle bir dönemde yaşıyoruz.
Ben Merve Karabikaşka, İklim Gazetesi'nin kurucusuyum. Bir gazeteciyim. Londra'da gazeteci olarak çalışıyorum ama Türkiye'de de aynı zamanda iklim krizinin farkındalığı, kamuoyunda farkındalık uyandırması için çalışmalar yapmak üzere İklim Gazetesi'ni geçen sene kurdum, Mart ayında. Ben ilk gazeteye çıktığımda ağaçtan düşmüştüm çocukken. Doğayla iç içe büyüdüm ve fakat Mustafa gibi tesadüfen Boğaziçi İşletme'ye girdim üniversitede. Orada okurken hep bize öğretilen şey işletmelerle ilgili önce kar etmesi gereken, işte yatırımcıları düşünmesi gereken organizasyonlar olduğuydu. Ana akım hala da gördüğüm kadarıyla ekonomide ya da işletmede böyle öğretiliyor. Fakat benim hep bununla ilgili bir problemim olmuştu kafamda. Bunu çok nasıl anlamlandıracağımı bilmiyordum ama bu kritik eden yanım beni hep gazeteciliğe itti. Gazeteci olarak kariyerime başladım. İş ve ekonomi gazeteciliği yaptım. Ve ardından o alanda derinleşemediğimi görüp başka bir master yapmak üzere yurt dışına taşındım. Sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Teknoloji gazeteciliği yaptım. Burada da işte vegan, vejetaryen olsun, işte insan hakları, kadın hakları vesaire gibi aslında teknolojinin bu taraflara nasıl dokunduğunu sorgulayan haberlerle de işte çalışmaya, etkimi kullanmaya çalıştım. Tabii aslında ama çağrımın çok farklı olduğunu da biliyordum. Yani bir şekilde bunun adı konmamıştı. Sonra işi gücü bıraktım, oturdum ekofeminizm vesaire bu tip okumalar yapmaya başladım. Ondan sonra da bu çağrının iklim olduğunu anne olduktan sonra anladım. Çünkü benim için 2050 veya 100 yılın sonu 2100 çok anlamlı olmasa da 2050 benim henüz doğmuş olan oğlumun 30 yaşında olup hayatın belki en verimli dönemlerini yaşayacağı zaman ve o zamanlar dünyanın tam bir kaos içinde olduğunu hayal etmek gerçekten korkunç bir şey. Bu ve hani benim oğlum ve bir sürü genç ve o yaşlarda yaşayacak bir sürü insan için yani bir kuşak sonrasından bahsediyoruz. İklim üzerine derinleştikçe zaten hani burada önümüzde 8 sene gibi çok dar bir zaman olduğunu fark edince o eko-anksiyete dediğimiz şey bende çok bariz bir hale gelmeye başladı. Kaldı ki zaten aslında dünyadaki bütün canlılarla bağlı bir varlık olduğumuzu düşününce o ormanların veya başka canlıların çektiği acıyı hissetmememiz bence garip olurdu. Belki bu acıyla yüzleşip bunu nasıl bir üretime dönüştürebiliriz, nasıl bir yanıt verebiliriz diye düşünürken bir gazeteci olarak buna iklim gazetesiyle yanıt verebileceğimi düşündüm. Orada da yavaş yavaş sesimizi buluyoruz. Çünkü anladığım kadarıyla medyada bütün deneyim, benim deneyimim ve iklimle ilgili anlattıklarım şu noktaya getirdi. Aslında iklim krizi dediğimiz şey iklimle bahseden haberlerden veya işte kutup ayılarını gösteren veya işte aslında çok önemli tabii ki bunlar çok önemli göstergeler ve dünyanın bütün dengesini değiştiriyor tabii ki kutuplardaki buzulların erimesi ve fakat bundan çok daha öte bir problemden bahsediyoruz. İşte sanayi devrimine kadar gidip o sanayi devriminin olmasını sağlayan hayallerden, insanların düşüncelerinden bahsediyoruz. O dönem doğayı biz nasıl ele aldık, insanı nereye konumlandırdık? Ta oradan itibaren devam eden her gün bu haberlerle, gazetelerle sirküle eden bir bakış açısından bahsediyoruz aslında. Ve bu bir bakış açısı problemi iklim krizi. O zaman biz bu iklim kriziyle mücadele etmek istiyorsak doğa ve yaşam öncelikli bir dil kullanmak, doğa ve yaşam öncelikli bir yayın hazırlamak zorundayız diye bir sonuca vardık. İklim Gazetesi böyle bir yayın ve doğa ve yaşam öncelikli bir dünya anlayışını hakim kılmak için çalışmalar yapıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Sonrasında da sunumla aslında bunun nasıl olduğunu, yani ne demek istediğimi, o her gün o dil nasıl dönüyor, dolaşıyor, biz haberleri nasıl okuyoruz ve dünyayı ve insanı nasıl hayal ediyoruz, bunu biraz somutlaştırmak istiyorum. Ama çok uzun da tutmak istemiyorum sınırlı vaktimizde mikrofonu. Bunu ikinci tura bırakıyorum şimdi. Pası kime vereyim bilemedim aslında şu anda. O yüzden Duygu'ya bırakıyorum. Ben pası alabilirim. Kumandayı da rica edeceğim yanında. Ben ama ufak bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki, Alper, tabii ki, müsaade buyurun varsa. Mustafa. Aslında yani hani şöyle bir tur bindirdik ve şunu fark ediyoruz aslında. Yani sinek kuşun hikayesi bence çok kıymetli çünkü olay şu. Hani ne diyoruz? Bir dönem problemi var. Bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemle birlikte işte herkes kendi katkı sağlayabileceği alanda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çünkü şu anda aslında bütün bu iklim krizi tüketiciye atılmış. Yani tüketici işte iyi tüket, vegan al, onu yap, bunu yap. Hani sorumluluk tüketicinin üzerinde ama aslında hani lokal hareketler şunu duyuyoruz. Eğer sen
yerel üretimi tetiklersen, üretimi dönüştürürsen, mental o dönüşüm gerçekleştiğinde o zaman sistemi de dönüştürmeye başlıyorsun ve olay tüketiciden çıkıp üreticiye gidiyor. Yani şarkıda duydum sanki, bana seçeneklerim var, yani bana seçenek ver diyor. Şu anda elimizde o seçenek yok. Birincisi bu. İkincisi, hani Alper, pasım sana geliyor. Her iş iklim işi. Yani hani iklim gazeteciliği diyoruz, iklim tekstili diyoruz, hani iklim aktivizmi diyoruz, iklim girişimciliği. Aslında her işin iklime dönüşmesi gerekiyor. Çünkü içinde bulunduğumuz dönem problem değil. İçinden bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde de bu dönüşümü sağlamalıyız ki artık Lalin, iklim krizini konuşmayalım. Yani spesifik bir şey konuşalım. Müziği konuşalım, sanatı konuşalım. Nasıl dönüşeceğiz? Bir yandan da hani büyük ihtimal hani diğer konulardan bir tanesi, hani dedim ya, bana burada hani benim rolüm ne? Hani hangi yetenekle yapacağız? O zaman yeteneğin de dönüşmesi gerekiyor. Her şeyin dönüşümü aslında, iklim değişimi değil, her şeyin değişimi deyip pasımı attım. Vallahi çok teşekkür ederim Mustafa. Harika bir pas oldu. Her iş iklim işi dedi. Benim de biraz anlatacaklarım onunla rezone ediyor. Rica etsem yansıtabilir misiniz sunumu? Oradan devam edeyim. Evet, aslında buraya gelirken tam olarak böyle bir genç kitleyle karşılaşacağımı tahmin ediyordum. Eminim arada çok sayıda öğrenci var. İşte gelecek kariyer planlaması yapma aşamasında olan bir sürü insan var burada. Bu noktada da aslında biraz böyle hani bireysel seviyede neler alınabilir, hani yeni bir fırsat alanıyla karşılaşıp o heyecanla nasıl ayrılabilir insanlar buradan diye düşünerek biraz böyle kendi ilgili olduğum alan, biraz da kariyerimi şekillendirdiğim alan olan etki girişimciliği ve iklim teknolojilerinden hızlıca bahsetmek istedim. Bu çarpıcı bir görüntü. Şu an gördüğünüz görsel global çapta sera gazı emisyonlarının sektörlere göre dağılımını gösteriyor. Farkındaysanız yani uzaktan baktığınızda gözüken çok büyük bir bölümü bunun enerji sektöründen ve aynı zamanda tarım alanları, orman alanları kaynaklı olduğu gözüküyor. Ama öbür taraftan hem bir soruna işaret ediyor hem de büyük bir fırsat alanına işaret ediyor. Sorun şu, yani biz emisyonları azaltmaktan bahsediyoruz, net zero olmaktan bahsediyoruz. Ama farkındaysanız o halkanın etrafında bir halka daha var, onun etrafında bir halka daha var. Bu da demek oluyor ki herhangi bir sektörde emisyonu düşürmek için çok farklı alanlara hızlı bir şekilde müdahale etmemiz gerekiyor ve bu sektörlerin, bu alanların hepsi birbirleriyle iç içe geçmiş durumda. Bu bir taraftan bir sorun çünkü emisyonları azaltmak demek hani pandemiyle çok bağdaştırılıyor bu iklim krizi meselesi. Pandemide bir virüse bir aşı geliştirmek gibi değil, sorunlara çok farklı, çok yeni yaklaşımlar, çok yeni çözümler geliştirmek demek anlamına geliyor. Fırsat alanında tam olarak aslında bu oluyor. Bu da demek oluyor ki aslında bizim önümüzdeki dönemde çok yeni yaklaşımlar, çok yeni teknolojiler ortaya çıkarmak zorundayız. Zaten şu anda da biraz bu işte COP26'ydı, işte Fit for 55 gibi yasa tasarıları bunları işaret ediyor ve çok ciddi bir hareketlenme görüyoruz. Biraz bu alanlardan da bahsetmek istiyorum. Yani gerçekten ortaya çıkan çok yeni iklim teknolojileri diye sınıflandırdığımız bir kategori var. Bu biraz şeyle karıştırılabiliyor. Yani enerji sektöründe fosil yakıtları yakmayalım, onun yerine yenilebilir kullanalım. Sadece o değil, iklim teknolojilerinden kastettiğimiz bizim çok farklı sektörlerde iklim krizinin emisyonlarımızı azaltmaya yardımcı olan, aynı zamanda etkilerini adapte olmamızı, direnç geliştirmemizi sağlayan teknolojilerin bütününe deniyor. Burada birkaç tane sektör koydum. Yani örnek vermek gerekirse emisyon azaltmamızı sağlayan teknolojiler mesela mobilite alanında hepimiz biliyoruz, belki kullanıyoruz. Mikro mobilite, işte elektrikli şehir içi scooterlar bunlara örneklerden bir tanesi. Onun dışında uçaklarda karbon salımını düşürecek sürülebilir yakıtlar bunun örneklerden bir tanesi. Enerji alanında yeşil hidrojen, gelgit enerjisi gibi çok yeni teknolojiler var. Bunları sayıyorum çünkü buradaki dinleyen insanların da araştırmasını istiyorum. Yani biraz gerçekten bu alanları keşfetmesini istiyorum. Birazdan bahsedeceğim sebep üzerine. Çok hızlı bir şekilde gelişiyor, çok hızlı bir fırsat alanı aslında vaat ediyor.
Bunlar emisyonları azaltma, iklim kriziyle mücadele konusunda gelişen bazı teknolojilerdi. Bir de adaptasyon sağlamamızı sağlayacak başka teknolojiler de var. Bunlara adaptasyon ve dayanıklılık teknolojileri deniyor. Burada da biraz afetlerde kullanılacak teknolojiler, işte kirlilik tespiti yapmamızı sağlayacak teknolojiler veya işte kuraklık artışını haritalamamızı sağlayacak dronlar gibi teknolojiler de o kategoriye giriyor. Biraz daha ilerlemek istiyorum. Sürede kısıtlı olduğu için hızlı geçiyorum. Bunlar bayağı çarpıcı rakamlar. Biraz dikkatli bakarsanız. PwC'nin 2021'de Climate Tech üzerine yayınladığı rapordan aldım. Yani gördüğünüz gibi işte 2013 yılından 2021 yılına kadar 222 milyar dolarlık bir yatırım yapılmış bu alana. Ve ortalama her sene yatırımların artış oranı %210 seviyesinde. Yani her sene 2 katına çıkıyor yatırımlar. Bu zamana kadar, yani geçen seneden bahsediyorum, 78 tane 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan iklim teknolojileri girişimi, startupları ortaya çıkmış. Ve şu anda mevcut durumda, hani önceden belki duyduğunuz bir şey, işte iklim teknolojisiydi, yenilebilir enerji, bu gibi tarafları çok fazla sermaye akışı olmaz. Bunlar sürülebilir olmaz gibi konular gündemdeydi. Şu an tamamen o trend değişmiş durumda. Farkındaysanız orada %14'lük bir oran var. O da şuna işaret ediyor. Dünyadaki şu an yapılan risk sermayesi yatırımlarının %14'ü iklim teknolojilerine gidiyor seviyeye geldi. Hatta örnek vermek gerekirse karşılaşmışsınızdır belki. Larry Fink, BlackRock yatırım şirketinin CEO'su. Çok da böyle ana akım bir aslında yatırım yönetimi şirketidir. Söylediğine göre gelecek 1000 unicorn, yani 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan startuplar ne sosyal medya şirketlerinden çıkacak ne arama motorlarından çıkacak. Onun beklentisine göre burada işte alternatif proteinlerde çözümler üreten, yeşil hidrojen, yenilenebilir yakıt teknolojileri üreten startuplardan bu gelişmeyi bekliyor. Aynı zamanda Fast Company'den de bir örnek verebiliriz. Sağ olsun Mustafa konuşmamızdan önce hatırlatmıştı bana. Orada da bu sene dünyanın en inovatif 50 şirketi yayınlandı. İncelemenizi tavsiye ederim. İlk 10 şirketin 7 tanesi iklim teknolojileri alanında çözüm geliştiren şirketler. Bütün bunlardan bahsediyorum çünkü yani belli ki bu alan çok hızlı bir şekilde ivmeleniyor, çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve buraya gelen gençleri görüyorum. Belki çok sayıda öğrenci var, onları görüyorum. Kariyer alanında bir şeyler yapmak istiyorum. Hani iklim teknolojileri alanında iklim krizine dair bir şeyler yapmak istiyorum ve ilgi alanım girişimcilik diyorsanız bu saydığım dikeyleri keşfetmenizde fayda var. Gerçekten tavsiye ederim. Birkaç tane de girişimden bahsetmek istiyorum. Sürem kısıtlı ama hızlıca geçeceğim. Burada gördüğünüz atık yönetimi alanında 2 tane Türkiye'de bizi gerçekten çok gururlandıran startup, duymuş olabilirsiniz. Fazla Gıda ve Evreka. Çok ciddi yatırımlar aldılar son dönemde ve çok hızlı büyümeye başladılar. Sayelerinde Türkiye'deki bu hani sosyal girişimciliğe yatırım gitmiyor, bu alandaki girişimler sürdürülebilir olamıyor algıları da hani neredeyse tamamen yıkılmış noktaya geldi. Rubicon dünyadan iyi örneklerinden bir tanesi. Bir yazılım şirketi atık toplama üzerine belediyeler ve şirketlere çözüm üretiyor. Ve şu anda unicorn seviyesine gelmiş noktada çok kısa bir dönemde. Aynı zamanda kaynak geri kazanımı, burada Türkiye'den Bioliv ve Laska gibi, onlara da selam olsun, çok yakından tanıdığım ve çok takdir ettiğim girişimler. Onlar da çok değerli işler yapıyorlar. Laska mesela atık lastiklerin ileri dönüşmesini sağlayan ve atık lastiklerden yenilenebilir enerji üretmemizi, demir, çelik için materyal üretmemizi sağlayan girişimlerden bir tanesi. Bu sene, geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 2 milyon dolarlık bir yatırım almıştı. Umarım yanlış söylemiyorum rakamları ama o seviyelerde yatırımlar bu startuplara yönelmeye başladı. Bioliv aynı şekilde zeytin atıklarından biyobozunur plastik üreten çok başarılı bir girişim. Dünyadaki örneklerinden bir tanesi WRT. O da atıkları toplayıp ileri dönüştürüp hem yenilebilir yakıt hem de gübre gibi malzemeler üretilmesini sağlıyor. O da unicorn seviyesine ulaşmış girişimlerden bir tanesi.
Gıda tarımı da gösterip mobiliteyi zaten buradaki girişim çok tanıdık gelebilir size. Martı ve aynı zamanda Duct inanılmaz sayıda kullanıcıya ulaşmış ve emisyonları çok ciddi seviyelerde düşmesini sağlayan girişimler. Dünyadaki iyi örneklerinden bir tanesi Ample. Onlar da biliyorsunuz elektrikli araçların bataryalarıyla alakalı ciddi eleştiriler var. Ona yönelik bir çözüm üretiyor. Bataryanın hızlı bir şekilde ve çok az maliyetle değişmesini sağlayan bir girişim. Rakamları tam hatırlamadığım için yanlış söylemek istemiyorum ama çok ciddi değerlemelere ulaşmış bir girişim Ample'da. Gıda tarım alanında da Perfect Day, biliyorsunuz hayvancılık sektörünün süt ürünleri üretiminin çok ciddi bir karbon ayak izi var. Hem kullanılan alan hem oradan hayvan kaynaklı sera gazı emisyonları. Ona çözüm üreten bir girişim. Fermentasyon teknolojisiyle %97 seviyelerinde karbon ayak izini azaltan bu süt ürünleri sektöründe çözümler geliştiriyor. Çok uzun bir süre önce zaten unicorn pozisyonuna gelmişti. Şu anda bilmiyorum değerlemeleri ne seviyelerdedir ama mutlaka incelemenizi tavsiye ederim. Biftek.co Türkiye'de yeni ortaya çıkmış bir startup. Laboratuvarda temiz et üretimi yapıyorlar. Evet, Türkiye'de oluyor ve çok da başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor Biftek.co. For Farming aynı şekilde akıllı tarım teknolojileri geliştiren, dikey tarım çok kısıtlı alanlarda çok az su kullanımıyla çok ciddi verim alınmasını sağlayan akıllı tarım teknolojileri geliştiriyor. Yani Türkiye'de de gerçekten çok iyi örnekler ortaya çıkmaya başladı. Bu az önce şu ana kadar gösterdiğim girişimlerin hepsi neredeyse son 5 yılda ortaya çıkmış girişimler ve kurucuları hani belki ortalamasını alsak 30 yaşının altında kurucular. O yüzden buraya gelen, dinlemeye gelen ve fırsat alanları keşfetmek isteyen insanlara ben hem bu bahsettiğim girişimleri hem de bu bahsettiğim dikeyleri incelemesini tavsiye ediyorum. Umarım yepyeni bir fırsat alanıyla karşılaşır. Belki kariyerinizi ona göre şekillendirmenize yardımcı olur deyip sözü bir sonraki sunuma devredeyim ben. Ben arada bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Aslında hani Alper, tam olarak senin bu bahsettiğin şey benim de böyle beni çok mutlu ediyor. Çünkü kendi açımdan belki biraz böyle optimist bakıyorum ama ben bu ülkede gerçekten çok fazla şey görüyorum. Bir şey yapmak isteyen ve bunu her şeye rağmen, tüm zorluklara rağmen böyle hani hakikaten taşı böyle hani kırma hevesinde olan insanlarız gibi hissediyorum. Herkes de böyle oturup ya ne yapalım işte hani bir şekilde birisi bizim için çözer noktasının çok uzağındayız. Biz evet şeyin çok farkındayız artık ülkece ve gençler olarak. Ya kimse bize yardım etmeyecek belli ki ve ben bunu kendim yapabilirim kafasına bence dünyanın pek çok ülkesinden önce geldik. Belki hani diğer ülkelerde dediğin gibi daha devletlerin falan bile işin içine girmesi, insanlarda o tamam hani benim kendi adıma bir şey yapmama gerek yok diyecek bir nasıl diyeyim tembellik haline getirmiş bile olabilir. Bence bizim benim gördüğüm kadarıyla gerçekten lokalde canla başla hala bir şey üretmeye çalışan, çünkü ben hani bizim mağazaya o ürünlerini getirmek için neler yapan ve tek başına hangi aşamaları yapan ve çoğu da kadın olan girişimcileri görüyorum. Yani kutu mu taşımıyorlar, işte hani o girip normalde hani hiç girmez herhalde dediği yerlerde işte üretim yaptırmaya çalışan, ustalarla anlaşmaya çalışan ve bundan büyük keyif alan, böyle büyük hevesli olan insanlar görüyorum. O yüzden benim açıkçası Türkiye'den umudum var. O yüzden onu eklemek istedim. Harika. Vallahi çok mutlu oldum. Çok da güzel bir yere getirdin sözü. Ben de bir şeyler eklemeden geçemeyeceğim. Ya dediğin gibi Türkiye'de gerçekten şu an gençler çok fazla şeye maruz kalıyor. Yani hepimiz gerçekten çok yoğun bir gündemin içindeyiz. Çok büyük sorunlara maruz kalıyoruz. Ve dediğin gibi bu da insanları hem çok dirençli hem çok girişimci, hani hiç girişimci mi demeyen insanlar bile aslında genç olarak Türkiye'de ayakta kalmak için bir girişimci gibi mücadele veriyor. Bir noktada evet zor, yorucu olabilir bu coğrafya, bazı coğrafyalara göre, Batı ülkelerine göre. Ama öbür taraftan gerçekten hani benim
hem benim yaşımdaki insanlarda gördüğüm hem benden genç insanlarda gördüğüm şey o direnç, o zaten girişimcilik mantalitesi çok ciddi bir şekilde hakim. O yüzden bazı alanlarda evet birkaç sıfır geride başlıyoruz ama bu bizi aynı zamanda birkaç sıfır önde başlatan bir alan. O yüzden tekrar tekrar böyle hani girişimcilik gençler için şöyle iyidir, böyle iyidir çok konuşuluyor. Ama gerçekten öyle çünkü bazı konularda, bazı becerilerde birkaç sıfır önde başlıyoruz. O yüzden de bu örneklerden bahsederken ben de çok heyecanlanıyorum. Buradaki Türkiye'den çıkan startuplar ekonomik boyutta diğer ülkelerle karşılaştırılınca dezavantajlı bir pozisyonda olsak da dünya çapında çok büyük başarılar elde ediyorlar. Ben de bunları eklemek istedim. Beni de çok umutlandıran bir şey. Bu gençlerde gördüğüm hem direnç, hem motivasyon, hem de o girişimcilik mindset'i. Umuyoruz ki bunu ileride bu hem iklim alanındaki sorunları hem de diğer sosyal, toplumsal alanlardaki sorunları çözmek için kanalize edebileceğiz. Yani hep beraber. O zaman ben de kaldığımız yerden devam edeyim. Bence çok güzel bir şeyiz burada. Bütünü tamamlıyoruz. Çünkü buraya kadar sistem içindeki sistem değişikliklerini örnekleriyle siz temsil ediyorsunuz. Dikey anlamda ve pratik hayatımızda ki dönüşümü ifade ettiniz ve ediyorsunuz. Burada madalyonun diğer tarafına geçiyoruz benimle. Çünkü madalyonun diğer tarafı da var. Bir taraftan pratik olarak yaşamlarımız ve yaptıklarımız dönüşürken ve bakış açılarımız değişirken bir taraftan da duygusal olarak ve bütünsel olarak bir esneklik, bir rezilyans ve bir dayanıklılık ve bir adaptasyon dünyamız var içimizde. Yani bu tarafın da güçleniyor, destekleniyor da olması gerekiyor değil mi? Yani psikolojik olarak bu dönüşümden çünkü sadece yaptıklarımızla değil, hani varoluşumuzla, bütün algımızla, her şeyimizle geçiyoruz. İşte ben de tam da oradan bakıyorum zaten. Ve sonra hikaye seninle devam ediyor. Sen de tam o madalyanın sırtında yer alıyorsun. Hem bir taraftan pratik olarak sistemdeki değişiklikleri hem de aslında madalyonun diğer tarafında ifade eden bir mecrasın yani medya olarak. Çok güzel bir şey olmuş, birleşim olmuş bu haliyle. Dolayısıyla ben de yine sinek kuşu hikayesinden yine sunuma alabilirsem devam edeceğim. Biraz önce Alper senin anlattığın bütün o verdiğin örneklerin hepsi birer sinek kuşu. Bütün bu mücadele aslında bir sinek kuşu hikayesi. Tam şeyde bırakmıştım yani ne oluyor? Bizim iç dünyamızda reddederken ya da görmezden geliyorken neler oluyor? Ya da o küçük sinek kuşunun dünyasında neler oluyor bitiyor noktasında kalmıştık. Bir sayfamız var. Gelirse yardımcı olacak. Bize gelmezse de problem değil. Ya Böyle benim devam aklıma bir edelim. tane sinek kuşu hikayesi geliyor da Nil senle çalışıyor mu bilmiyorum. Otoma Balsam Edirne'den sırf karbon ayak izi olmasın diye bisiklet de getiriyordu değil mi tedarikçilere? Dükkanda ilk başında en azından. Ya evet başında. Başında şimdi değil Evet, biliyorum evet. yani hikayenin başında. Yani öyle gerçekten çok mesela bizim mağazada işte hani ki bu konunun gerçekten bayağı öncelerinden olan Bego Jeans yani kot konusunda hani büyük bir fark yaratmaya çalışan Abdülhalim Demir var ya mesela o da öyle yine Karaköy'de ve hani mesela bu bizi çok hoşumuza gidiyor. Onun ofisiyle o kadar yakınız ki böyle eliyle alıp getiriyor olabilmesi ürünleri. Bunların bile dikkat eden insanlar varken işte gerçekten çok değerli yapılan her şey. Evet şeyde kalmıştık. Yani ormandaki diğer hayvanlar ya da 8 milyara hitaben görmezden gelirken aslında yani çok tatsız bir hikaye duyuyoruz oturduğumuz yerden. Yani evimiz olarak bildiğimiz dünyanın artık evimiz olmadığı ile ilgili bir şeyler söylüyor bu senaryo bize. İklim kriziyle ilgili bir duyum aldığımızda. Bu daha önce hiç yaşamadığımız türden yani insanlık olarak hiç yaşamadığımız türden bir kayıp ve bir yas aslında durumu. Korku var beraberinde, endişe var, bu eko-anksiyete dediğimiz şey var. Bir parçasını bile duymuş olsak kendimizi kapatabileceğimiz, kolaylıkla sırtımızı dönmek isteyeceğimiz bir şey. Derin bir umutsuzluk var, karamsarlık var yani bu karanlık tablo içinde. Ve aslında bütün bu duyguların altında toplandığı tek ana duygu keder. Çok güzel bir kavramla karşılaştım, solistaljiya. Duydunuz mu bunu?
Bunu birkaç yıl önce bir filozof şey yaptı, adını geçirdi. Yani solis Yunanca ev ve huzur ve rahatlık demek. Yoksunluk arada, agia da acısı yani. Evsizlik hissi, evsizlik acısı gibi bir şey bu. Dolayısıyla bu aslında yoğun keder, kaçındığımız bu yoğun kederin tabii ki davranış olarak yansıdığı biçimler de ya reddediyoruz yani bunu görmezden geliyor. Böyle bir şey olamaz belki diyoruz. Sadece psikolojilerden bahsediyorum. Sistem çıkarları nedeniyle tabii ki bilinçli olarak manipüle edilen şeyler hariç, koşullar ve ortamlar hariç. Ya da görmezden gelebiliyoruz. Yani biliyoruz ama görmezden gelebiliyoruz. Daha fazla detay öğrenmek istemeyebiliyoruz. Ya da bu çok uzağımda, nasıl olsa ben daha o kadar yakın değilim. Yani bana uzanmıyor bu gördüğüm şey. Bu ikonik kitapta geçiyordu, çok severek okudum. İkonik imgelerimiz vardır ya, kutup ayılar, penguenler falan işte, eriyen buzullar. Bunlar ikonik, evet, bana çok uzaklar yani, çok sevimliler ama ben iyiyim şu anda gibi bir yanılgı. Bazen hiçbir şey hissetmeme, yani hissetmeme, belki hisleri kapatmak ya da problem o kadar büyük ki ve ben o kadar küçüğüm ki yapacağım hiçbir şey fark ettirmeyecek. Gibi belki de çok genelin, o 8 milyarın sinek kuşunun karşısında izlemeye devam eden 8 milyarın içindeki duygular, fırtınalar, kapanmalar ya da hissiyatlar böyle diyebiliriz ve buna da kaçınma diyebilir miyiz? Yani bir şekilde biz bu problemden kaçınıyoruz. Peki bunun yanında sinek kuşunun dünyasında neler oluyor diye bakabiliriz. Bu sinek kuşu aslında çok ilginç bir şekilde ve şaşırmayacağımız bir şekilde aynı yerden yola çıkıyor. Yani aynı kederle karşılaşıyor, aynı kayıp ve yas ve endişe ve korkuyu yaşıyor. Yaşıyor ve bir anlamda onunla da kalıyor ve kaldıkça belki bu korku ve endişe ve melankoli onda öfkeye dönüşüyor. Yani bu sorumsuzluğa, kayıtsızlığa, duyarsızlığa karşı öfkeye dönüşüyor. Özellikle gençlik hareketinde gördüğümüz şey bu ve oradan konuşuyorlar büyüklerine, bu nasıl mümkün olabilir diyorlar. Ve onunla birlikte bir seçim geliyor. Yani sinek kuşu orada bir seçim yapıyor ve aslında o noktada yüzünü bu iklim krizi denen, yani bu bahsedilen senaryoya doğru dönüyor. Bir yönelim var burada. Ve öğrenmek istiyor, daha fazla öğrenmek istiyor. Ne oluyor ve ne bitiyor? Ne oldu ve ne olacak? Çünkü buna da bilgi denizi diyelim. Yani çünkü bu bilgi denizine girdikten sonra, çünkü bu bilgi ona diyor ki zaten hala daha kriz kontrolümüz altında yapacak çok şey var ve yalnız değilsin. Ve bu bilgi denizinden ben ne yapabilirim sorusuyla çıkıyor. Yani ben ne yapabilirim? Bu ben ne yapabilirim sorusu o kadar anlamlı ki artık zaten keder yerini başka bir şeye bıraktı bile orada. Ben ne yapabilirim? O kendi ilgi ve tutku duyduğu alanla çok önemli. Herkesin bu yapboz puzzle içinde alacağı küçük bir parça var. Küçük ya da büyük ama bir parça var ve herkesinki kendine çok özel ve bütün olarak birbirimizi tamamlıyoruz. İşte aslında bu bir umut hareketi. Bu devasa bir umut hareketi. Aktif bir umut, adanmışlık. Yani gelecek ne kadar belirsiz ve istersek ne kadar hani karamsar da olsa içinde yaptığımız, aldığımız bu seçimle beraber, adanmışlıkla beraber hayata geçirdiğimiz her iyi şey aslında bir anlamda geleceği meydana getiriyor ve dönüştürüyor. Yani bu müthiş bir şey, bu müthiş bir aslında sevinç. Yani kederin tam tersi. Ne kadar karamsar olursa olsun, iradeyle birlikte seçtiğimiz bu yapıcı güç içinde o şeyi, sevinci, coşkuyu, cesareti barındırıyor. Buna da karşılaşma diyelim. Yani evet, kaçınmadan karşılaşmaya olarak şey yapabiliriz. Sonra bir de şey var, yani yalnız da değiliz.
yalnız olmadığımızı görüyoruz. Birer tek sinek kuşu olarak belki başlıyoruz yangını söndürmeye ama aslında kendimiz gibi dayanışma içinde olabildiğimizce birbirimize destek verdiğimiz, destek aldığımız başka sinek kuşları var. Bu çok önemli. Ve şeyi biliyor musunuz? Müthiş 3,5 kuralı, %3,5 kuralı. Bu inanılmaz bir şey. Ve hatta çok da eski değil, 1-2 yıl önce Harvard'da bir akademisyenin gösterdiği üzere sistem değişimi toplumun sadece %3,5'unun harekete geçmesiyle ve eylemde olmasıyla, ama şiddet içermeyen eylemlerin etkisinden bahsediyor, sistemler değişebiliyor, politikalar değişebiliyor. Bu ne kadar müthiş bir şey. %3,5 yani. %3,5 oranında sinek kuşu aktif olduğu zaman ve harekete geçirdiği zaman bir şeyler değişebiliyor. Zaten Gençlik Hareketi böyle bir şeydi herhalde yani. Bunu başardı ve bundan sonra bu kırılmaları hayal edemeyiz bile yani. Çok daha hızlı bir ivmeyle yükselebilir. Dolayısıyla iklim krizini evet daha çok anlatacağız ve belki de burada Gandhi'nin söylediği gibi görmek istediğimiz değişimin kendisi olmakla başlayacak, kendi içimizdeki bu dönüşümüyle başlamanın ne kadar iyileştirici bir tavır olduğunu belki anlamak güzel ve ben de hani bunu hep yapmaya çalışıyorum müziğimle de ya da yapmak isteyeceğim daha fazla çünkü şimdiye kadar yaptığımın da artık yeterli olmadığını düşünüyorum. Bundan sonra daha kendimi o konuda hani eleştirerek şey yapıyorum. Yeni zamanımı çok daha farklı ve yapıcı bir anlamda kurgulamak istiyorum. Ama yapacağım şey, yapmak isteyeceğim şey yine psikoloji ve müzik alanlarından giderek kaçınmanın nasıl ölü toprağı olduğu ama karşılaşmanın nasıl içinde psikolojik olarak yaşam ve umut barındırdığı ile ilgili şey olacak. Hani sohbetler ve paylaşımlar olacak. Bunu yaparken çok önemsediğim bir şey, dil içinde, kullandığımız dil içinde anlatmak istediğimiz gerçeklikten hiç vazgeçmeden çok dürüst bir şekilde karşılaşırken ve bunu tutarlı bir şekilde devam ettirirken şefkat ve anlayış ve empati dilinden de bence hiç vazgeçmemeliyiz. Çünkü artık bundan sonraki yaşamın ve dünya üzerindeki yaşantımızın, varoluşumuzun eksik parçası belki daha fazla artık sahip çıkmamız gereken bir şey. Dişi bilgelik diyelim buna. Kadın hareketiyle de gündeme gelen ama hepimizin yani kadın erkek fark etmeden varoluşun önemli bir bölümü de dişi bilgelik yani dişilikle birlikte gelen o şefkat ve anlayış. Çünkü birbirimizi anlamaya devam etmek zorundayız. Yani bir taraf bir tarafa bir şeyi anlatırken onun o madalyonun diğer yüzünü de bütünlüğüyle algılayıp diyaloğunu bunun çerçevesinde belirlemeli diye düşünüyorum. Burada da Ami Vital'in, fotoğraf sanatçısının çok güzel bir fotoğrafı ve bununla ilgili sözcükleri var. Son olarak şöyle toparlamak istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaktı şarkının sözleri, biliyorsunuz Sinek Kuşu. Ama şey vardır, Sürdürülebilir Geleceğimiz isimli bir kitap vardır, harika kitap. Orada son sözleri şöyle bitti, ben de onunla çarpıldım. Diyor ki yazar, Christiane Aguilera, yanlış mı söylüyorum acaba? 2015 Paris Antlaşması'nı yazan kişiler bunlar, Tom Carnack'la beraber. Şey diyor, bir gün geldiğinde size küçük çocuklarınız, işte torunlarınız, çocuklarınız yüzünüze bakıp da ne yaptın sen benim için? Hani tam bu dönemden geçerken ne yaptın diye sorduğumda cevabımın elimden gelenin en iyisini yaptım olmasını istemiyorum. Cevabım gereken her şeyi yaptım olmalı. Onun için küçük bir uyarlama yapalım istiyorum. Bugün sembolik olarak öyle gerçekleşmiş olsun. Çünkü elimden gelenin en iyisini yaptığımızı zannedebiliriz çoğunlukla. Yani bu olabilir. O yanılsamaya da düşebiliriz. Eski konfor alanlarımıza gidebiliriz. Kendimizi sık sık dürtmemiz, çimdiklememiz ve elimden gelenin en iyisini yapıyor muyum? Ama yani yapmam gereken her şeyi yapıyor muyum sorusunu da soruyor olmamız gerekir diye düşünerek bu konuyu toparlıyorum. Tamamdır. Şimdi son sunum alabiliriz. Bu harika sunum üzerine umarım ben de bir şeyler ekleyebilirim. Çok güzel bir iç yolculuk özetiydi. Yani çok karmaşık bir dönemde yaşıyoruz şu anda.
yatırımcılardan bahsettik mesela. Yatırımcılar hani bu Don't Look Up filmini izlediyseniz orada klişe bir tiplemeler de var. Hani böyle bunu bir kumar olarak görüp yarın hiçbir şeyi kaybetmemek ve kendi konumunu korumak isteyen yatırımcılar da var. Ama bir yandan petrol şirketlerinden küçük küçük hisseler alıp orada aktivist yatırımcılık yapıp bu dönüşümü ta çekirdeğinden yapmaya çalışan yatırımcılar da var. Okur veya işte bütün bu karmaşa içerisinde bunu takip eden izleyici için de oldukça zor sorular geliyor. Kafa karışıklığı, greenwashing dediğimiz bir sürü aslında kafa karıştırıcı kampanyayla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu durumda nasıl hani bununla başa çıkabiliriz veya problem ne? Biz bunu analiz ettiğimiz zaman, şimdi ben sunumumu artık gösterebiliriz arkadaşlar, bulabilirseniz. Şöyle, bu şu anda hani hazırladığım sunum medyanın yeni hikayeler anlatma ihtiyacı var. Bizim İklim Gazetesi'nde bahsettiğimiz doğa ve yaşam öncelikli mercekten bahsedeceğim. Bu aslında bu mercek sadece haber hikayeleri değil, bütün dünyayı anlamak için aslında çok temel sorularla sizi biraz daha belki bazı kaslarınızı çalıştırmaya yardımcı olabileceğini umarak aslında bunu hazırladım. Şimdi mesela ben Türkiye'deki ana akım medyadan birkaç hikaye seçtim. Onları birlikte okuyup, birlikte bakıp buralarda ne tarz sorunlar var ve bu hikayeler her gün defalarca ana akımda, televizyonda, gazetelerde, online'da karşımıza çıkıyor. Yani ben birazcık da bu erteleme ve bugün bu sorunla yüzleşmememizde medyanın çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Ve burada da tabii ki güç ilişkileri vesaire devreye giriyor. O yüzden bizim siviller olarak bu şeyi biraz daha bu okuryazarlığı artırmamız gerekiyor. Sıradaki sunuma geçebiliriz arkadaşlar. Ben sana yardımcı olayım mı? Evet. Teşekkür ederim. Şimdi burada mesela bu ilk haber yaygın bir ekonomi sayfasından. Burada işte metal, kereste ve petrol gibi emtia yönelik güçlü talep sayesinde X şirketi 2021'de bir önceki yıldan neredeyse 2 kat yüksek kar elde etti. Bu çok güncel bir haber. Bu haberde mesela baktığımız zaman neyin eksik olduğunu görüyoruz. Metal, kereste ve petrolden bahsediyor. Bunlar emtia olarak geçiyor. Emtia demek doğadaki bir takım işte minerallerin vesaire ticarileştiği zaman dönüştükleri şeyler ve bu çok yaygın kullanılan bir şey. Bunlara sadece emtia dediğinizde burada kar öncelikli olmasını meşrulaştırmış oluyorsunuz. Ve aslında diyorsunuz ki evet, burada yatırımcıyı ilgilendiren tek bir şey var, kar elde etmesi. Ve kereste dediğinizde bunun ormansızlaşmaya yol açtığından ya da petrolün iklim krizinin en önemli yakıtı olduğundan bahsetmenize gerek olmuyor. Metal dediğiniz şey de zaten madencilik diye doğaya ve yaşama çok zarar veren bir takım madenciliklerle elde ediliyor metallerde. Bu mesela çok yaygın bir ekonomi haberi. Bunu böyle okuduğunuz zaman zaten iklim krizi veya etkileri üzerine çok fazla düşünmeye sizi tetikleyen hiçbir şeyle karşılaşmıyorsunuz aslında. Bir diğer hikayeye geçebiliriz. Sizden rica etsem klikleyebilir misiniz? Hı hı. Bir diğer hikayemiz işte yaygın medyanın seyahat sayfasından. Orada diyor ki her gün farklı bir limanda uyanacağınız, keyifli yeni keşiflerle dolu, sınırsız eğlenceli, çok hesaplı bir tatil arıyorsunuz diyor size. Şimdi burada şöyle bir varsayım diyor. İnsanın şu anda tek sınırınız vardı. O da bütçeniz. Onun dışında keyif almak, işte gezmek veya işte eğlenmek konusunda sınırsız istersiniz. Sınırsız isteme hakkınız vardır. Burada da yine işte arka bahçenizde çok eğlenmeniz veya işte iyi vakit geçirmeniz gibi şeyler çok hesaba katılmaz. Size en uzaklara ve en çok seyahat etmeye, göndermeye çalışan ve bu konuda da sadece bütçenizi düşünmenizi tetikleyen haberlerle karşı karşıya kalırsınız. Mesela bu da çok yaygındır turizmde. Bir sonrasına da geçebiliriz şimdi. Bu da yine ben teknoloji habercisi olduğum için orada teknoloji haberlerinin formülü bu şekilde çalışır. İşte bir sürü marka vardır, şirket vardır. Bunlar en son teknolojik yeniliği geliştirmek için yarışırlar ve onlar arasında bir tanesi öne çıkar, onu önce uygular. Siz de tüketici olarak bunu istersiniz. Bunu istemenizin sebebi de onun en yeni ve en karmaşık işte olanı sunmuş olmasıdır, en hızlı sunmuş olmasıdır. Burada da yine bu teknolojinin işte döngüsel olup olmaması, işte doğadan ne aldığı, ne verdi, yine hiçbir zaman bunlardan da bahsedilmez. Bunlar böyle sonsuz sayıda haberdir. Siz bunları okuduğunuz zaman aslında şöyle bir özet var. Bir sonraki şeyde
sunumda. Yani bu dediğim gibi sporda da var, her konuda var bunlar. Buralarda ortak problemler var. Kaynak hikayeleri, yani doğayı sadece kaynak olarak görür. Bizim hayatımızı idame ettirmemiz gereken kaynakları sapar. İşte kapital hikayeleri hayatın amacı kar öncelikli olmasıdır. Büyüme hikayeleri, büyüme sınırsız olmalıdır. İnsan büyümek ister, işte teknoloji büyümek ister, hep yenilik ister ve sürekli olarak isteklerimiz bizi sınırsızdır ve ileri gitmeye götürür ama o ileri neresidir? Oraya hiç ulaşamayız zaten. Sonra bununla ilgili işte bir takım psikoloji sayfalarında haberler yapılır vesaire. Böyle bir döngü içerisinde gider bu haberler genel olarak. Şimdi burada problemi aslında az çok gösteriyor. Yani günlük hayatta karşılaştığımız haberlerin bizi neyle ilgili aslında nasıl bir varsayım içerisinde olduğu, dünyayla, insanla ilgili ve bu bizim dünyayı tahvil etmemizi sağlıyor. Şimdi burada ben 3 tane haber seçtim. Bunu biz daha önce kendi bültenimizde analiz etmiştik. Şimdi sadece manşetleriyle yetineceğiz burada. Aynı konuda 3 tane haber yapılmış. Bir tanesi Türkiye'den, bir tanesi New York Times, bir tanesi de Mashable. Üçünün manşetine bakıp orada hangisinin doğa ve yaşam öncelikli olduğunu bir anlamaya çalışalım. Mesela bu işte Türkiye'de yaygın medyada yapılmış. Son dakika haber şununla ilgili. Akbabalar gelip bir eve giriyorlar Kaliforniya'da. O evdeki işte eşyaları karıştırıyorlar falan filan. Şimdi bu hikaye Türkiye'de yaygın medyada son dakika evi talan ettiler, yırtıcılar her şeyi devirip parçaladı başlığıyla verilmiş. Burada hani sizden o haberi tıklamanızı istiyor. Bir taraftan da sadece insan merkezli olarak bu haberi koymuş. İşte bir takım yabancılar gelmiş, insanların evlerini darmadağın etmiş. Bir sonraki hikayede de o da New York Times'ın başlığı. Onun daha iyi olacağını düşünürsünüz ama orada da aynı perspektif var. Belalı kondorlar Kaliforniya'daki evi inşa etti. Yine işgal etti. Yine çok insan merkezli bir haber bu da. Ve son olarak da soyu tükenme riski altındaki buz devri akbabaları kendilerinin olanı geri almak için evi işgal ettiler. Bu da The Mashable'ın haberi. Burada şunu anlıyoruz mesela bu başlıktan. Bu akbabalar buz devrinden kalma ve bunların soyu tükenme riski altına girmiş. Çünkü bunda insan faaliyetleri muhtemelen sorumlu ve onlar aslında burada yaşıyorlarmış ve aslında işgalci olan insanlar muhtemelen orada. Yani size tam tersi bir hikaye veriyor. Bu da aslında işte doğa ve yaşam öncelikli olarak baktığınız zaman, burada insan odağından çıktığınız zaman hikayenin nasıl kurulması gerektiğini gösteriyor diyebiliriz. Bu perspektif sadece dediğim gibi haberlerde çalışmıyor. Bu bütün teknoloji konusunda da veya herhangi bir konuda da baktığınız zaman bütün günümüzde bu hikayelerimiz bizi bu ekolojik yıkıma, iklim krizine doğru götürüyor. Bu yüzden her konuda yeni hikayelere ihtiyacımız var ve dünyada değişim yapmak istiyorsak gerçeklik algımızın temelini oluşturan konseptleri yeniden düşünmemiz gerekiyor diye bir alıntıyla da ben de sunumumu bitireyim. Bir sonraki sunumda da zaten iklim gazetesi vesaire buna nasıl ulaşabileceğiniz var. Söylediğim gibi yani bunların hepsini, bu perspektifleri bütün alanlara uygulayıp aslında yani burada kar mı öncelikli, işte büyüme mi öncelikli yoksa burada bu yaşam ve doğayla ilgili bir iyilik mi yapıyoruz? Çünkü çok sınırlı bir zamanımız var ve belirli şeylerin artık belki küçülmeyi göze alarak dünya çapında bazı şeyleri değiştirebiliyor olmamız gerekiyor. Ve işler bildiğimiz şekliyle ilerlememeli, ilerleyemez de zaten. Benim de sunumum bu kadar. Evet, teşekkürler. Sunumlar bitti sanırım, artık aramızda konuşabiliriz. Vaktimiz kaldı mı? Biraz aslında kalmadı, böyle bir 15 dakika geçmiş gibi de olduk. O yüzden ben biraz toparlamayı rica edeceğim çok sarkmamak adına. Ama hepinize çok teşekkür ediyorum ve burada da aslında burada bir şey söylemek istemeyen lütfen hani kimsenin içinde de kalmasın. Merve'nin en son notlarıyla beraber ve yani Banu Hanım'ın da aslında bu hani kederden karşılaşmaya geçiş ve sizlerin de kendi tecrübelerini aslında nasıl bu narasyonu yani hem kendimize hem belki şirketler olarak, kurumlar olarak, politik olarak, gezegen olarak ve hani medya hikayeleri olarak da kendimize bu durumu nasıl anlattığımızın ciddi anlamda bir değişime ve dönüşme uğraması gerektiğini görüyorum ve duyuyorum ve bence buradaki hani panelin bu gelen farklı bakış açılarının en güzel kırılım noktası
Bu oldu ki biz aramızda panel hazırlanmadan önce de kendimizi tutamayıp bolca bir uzun süre belki hani zaten antropolojik bir birey, ontolojik bir birey olarak da yani sadece kendimiz bir ekosistem ve insan öncülüğünün ötesinde belki gerçekten jeolojik bir güç olarak bile görebilme pratiğini yapmamız gerektiğinden de bahsetmiştik. Çünkü gerçekten kendimizi konumladığımız yer ve hikayeler bütün bakış açılarımızı, sistem kurulumlarını, politikaları ve yaklaşımları ve bizim aksiyonda geçip geçemememizi aslında tanımlıyor. O yüzden hepinize çok çok teşekkür ediyorum katılımınız için, bu değerli görüşleriniz için. Ama lütfen içinizde bir şey kalıyorsa söyleyin çünkü çok güzel gidiyordu. Böyle tamamen de kapatasım da yok üstüne. O Ben yüzden son bir şey lütfen, eklemek çok isterim. lütfen. Aslında Zoom'da da bahsetmiştik bunlar aramızda konuşurken. Ya genelde katıldığım etkinliklerde ben hep şey diyorum. Hani iklim aktivisti olmak sadece bir pankart taşımak ve grevlere katılmak her cuma değil. Aynı zamanda yaptığınız her işi bir iklim aktivistine dönüştürebilirsiniz. Zaten bu yani paneldeki herkes öyle yapmış bence. O yüzden o tavsiye ettiğim şeyin tam olarak gerçekleştiğini görmek de çok güzel. Mesela şey diyorduk, yani gazeteciyseniz iklim için haber yapın. Sanatçıysanız sanatınızı kullanın. Moda ile ilgileniyorsanız hızlı modaya karşı bir şeyler yapın. Girişimcilikle ilgileniyorsanız da iklim krizine karşı teknolojiler üreten bir girişim kurun gibi. Ve gerçekten bunun gerçekleşebileceğini görmek de bence çok beni mutlu etti ve aslında bu paneli izleyen herkese de aynı şeyi öneriyoruz herhalde. Gerçekten iklim aktivisti hani bir etikete, bir tanıma sığmak zorunda değil. Yani ben kendimi iklim aktivisti olarak tanımlıyorum. Fakat bence buradaki herkes de iklim aktivisti yani. Çok güzel. Alkışlıyoruz bunu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ve aynı şey hepimiz için de geçerli diye burada bırakıyorum. O zaman Çok iklim teşekkürler. Biz de teşekkür iklim ederiz. krizini değil, iklim eylemini konuşmalıyız. Evet, bir Evet. sonrakinde. Evet. Bir sonrakinde beraber aksiyona geçtiğimiz bir panel gerçekleştiririz belki, o daha da güzel olur. Olur olur. Çok keyifliydi bizler için. Hem kürasyon için Lelin hem moderasyon için Duru. Çok çok teşekkürler. Yok, ne demek. Çok Gerçekten teşekkür hepimiz ederiz. için çok Teşekkürler. güzeldi.